Su altında nasıl nefes alırız? Su altında tüpünüzden soluduğunuz hava yüzeyde olduğundan yine de birazcık farklıdır. Nefes alıp verme sırasında bazen bir önceki nefes alıp verişinizden kaynaklı ölü havayı da solumak zorunda kalırsınız. Nefeslerimizi derin alıp derin bir şekilde boşaltarak dalışlarımızı gerçekleştirirsek solumak durumunda kaldığımız ölü hava boşluğu da oldukça az olur. Aceleci davranıp hızlı nefes alıp verirsek böyle hava boşluklarını daha fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. Bu da oransal olarak daha az temiz hava tüketiyor olduğumuz anlamına gelir. Derin nefes almayı başarırsak normalden çok daha temiz bir hava solunumu gerçekleştiririz. Normalden daha derin ve yavaş nefes almamız gerektiği için ilk başlarda bu nefes alışverişi size çok farklı gelecek. Fakat çevrenizdeki balıklara ve ortama odaklandığınız anda nefes alıp verişiniz kendi kendine bir düzene oturacak ve normale dönecektir. Doğru nefes almanın tek yolu budur. Bunun için eğitmenizle ilk önce su yüzeyinde, daha sonra ise kademeli bir şekilde su altında nefes alma pratikleri ve çalışmaları yapacaksınız. Su altında sürekli nefes alıp verdiğiniz sürece hiçbir şekilde kendinizi rahatsız hissetmezsiniz. Derinlere indikçe yoğun havayı solumak, yüzeyde solunum yapmaktan daha zordur. Çok fazla hareket halinde olmak, beraberinde yoğun hava solumak zorunda olduğumuz anlamına gelir. Ve yoğun havayı solumak dalıcıyı da yorar. Zor nefes alma, beraberinde boğulma hissi, baş ağrısı, kramplar, endişeli ruh hali ve güçsüzlük olarak kendini gösterir. Bu gibi yorucu anlarda yaptığınız her şeyi durdurmalı ve dalış eşinize veya bir kayaya tutunarak sakinleşmeye çalışmalısınız. Aşırı efor beraberinde tükenmeyi getireceği için bu gibi durumlarda sakin kalmanız ve hareket etmemeniz çok önemlidir. Kontrol edilemeyen nefes alışveriş durumlarda yüzeye çıkın, beysinizi şişirin ve ağırlıklarınızı atarak yüzeyde sakinleşip nefesinizin normale dönmesini bekleyin. Dinlenmeye başlayın ve gerekiyorsa tekneye veya karaya yardım işareti gönderin. Dinlendiğinizden emin olduktan sonra daha yavaş bir tempoyla devam edin ya da dalışınızı bitirin. Tüplü dalışta sakin ve yavaş hareket ettiğiniz sürece bu gibi problemlerle asla karşılaşmazsınız. Peki havamız biterse ne olur? Aslında tüp kontrolünü ve içindeki hava miktarını dalış eşlerimizle birlikte kontrollü bir şekilde yaptığımız koşullarda havasız kalma gibi durumla asla karşılaşmayız. Fakat dalış öncesi planlanan dalış programına uymaz veya su altında beklenmedik bir akıntı veya bir olayla karşılaşırsak havamızı fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. İşte bu gibi istemediğimiz durumlarda arkadaşımızın yedek hava kaynağı bizim için bulunmaz bir nimettir. Yedek hava kaynağı adını verdiğimiz fakat ahtapot diye isimlendirilen ikinci kademe regülatörünüzün yerine kullanabileceğiniz yedek aparattır. Yedek hava kaynaklarının çoğu ekstra bir arkadaşın su kovasına ihtiyaç duyar. Kullandığımız bu ahtapotun boyu normal ikinci kademe regülatöre göre daha uzun ve dikkat çekmesi için sarı renktedir. Yedek hava kaynağı her zaman göğüs hizasında kolay ulaşılabilir ve kolay görülebilir seviyede olmak zorundadır. Akıntının beraberinde getirdiği yoğun palet kullanımı hava tüketiminizi en çok etkileyen konuların başında gelir. En sakin akıntılar bile farkında olmadan çok fazla nefes almanıza neden olur. Akıntıların başlıca sebepleri yüzey dip dalgaları, sıcaklık, gelgitler ve hava koşullarıdır. Hava tüketimi konusunda dalış öncesi akıntılar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Akıntılı denizde nasıl dalış yaparız? Eğer akıntının hafif olduğunu biliyorsanız dalışlarınızı genelde akıntıya karşı başlamanızı öneririm. Böylece dönüş sırasında çok daha az efor sarf ederek daha hızlı bir dönüş gerçekleştirirsiniz. Havanızın azalması durumunda da dönüş yolunda olmanız ve akıntının sizi desteklemesi ayrıca avantaj sağlar. Akıntı ile boğuşmak veya akıntının üzerine ilerlemek bize boşuna enerji ve zaman kaybettirir. Çıkış yapacağımız bölgeden uzakta çıktığımız durumlarda direkt tekneye değil akıntının çaprazına doğru yüzmeye çalışın. Eğer bunu yüzeyden yapamayacağınızı düşünüyorsanız ve havanız varsa su altından dibe yakın olan bölgeden gerçekleştirmelisiniz. Çünkü akıntının en zayıf olduğu bölge dibe en yakın olan alanlardır. Tekneye dönemeyecek seviyede uzaklaşıldığı zamanlarda akıntıyla mücadele sadece size zaman ve enerji kaybettirir. Bu gibi durumlarda biysinizi sonuna kadar şişirmek, yüzey dalgasının yoğun olduğu anlarda gerekiyorsa ağırlık kemerinizi atmanız en mantıklı davranış olacaktır. Sakin kalmaya ve tekneye işaret vermek için düdük, şamandıra, fişek gibi uyarıcıları kullanmaya çalışın. Böylece akıntı yönüne gideceğinizi bilen ekip gelip sizi bulunduğunuz bölgeden kolaylıkla geri alabilir.